Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle memleketimden getirdiğim zeytinlerden görmenizi istiyorum. Çok değişik bir tarifim var. Taş baskı yöntemiyle salamura zeytin tarifi yapacağız. Zeytinlerin içerisinde olan çöplerini, ezik çürük olanlarını ayıklayacağım. Bereli olanlarını alacağım. Bereli olanlar da zeytinimizin lezzetini bozar. Cinsini bilmiyorum arkadaşlar. Eski köy zeytinleri deniyor bunlara. Memecik zeytini olabilir. Bunlar çok dayanıklı, yağlı zeytinler. Tarifimi başka zeytin cinslerine de deneyebilirsiniz. Daha önce gemlik zeytinine yaptım. O da çok güzel olmuştu. Bakıyorum içlerinde kötü olanlar varsa onları ayıklıyorum. Bu zeytinler toplanalı bayağı bir oldu. Onun için erimeler olmuş. Siz yaparsanız çok bekletmeden yapın. Şu çöpler de yerken ağzımıza geliyor. Çöplerini mutlaka alalım. Yağmurda topladığımız için biraz ıslak. Temizledikten sonra birkaç su yıkayacağım. Sofra bezinin üzerine sererek kurumalarını sağlayacağım. Daha sonra da kurma işlemine geçeceğim. Burada 3 kilo zeytinim var. Şöyle açık siyah ya da koyu kırmızı renkli zeytinlerimiz var. Bunlar tatlandırıldığı zaman kahverengi oluyorlar. Zamanla da birazcık daha renkleri kararıyor. Çok siyah olan zeytinlerin görüntüsü daha güzel oluyor. Ağaçlarımızdan topladığım için içerisinde çok küçükleri de var. Onları da su şişesine yapacağım. Çünkü kurduğumuz zeytinin içerisinde minikler çok güzel durmuyor. Siz pazardan alırken birazcık daha iri duble zeytinler almaya çalışın. Onların hem görüntüsü hem de yemesi daha güzel oluyor. Bunu yarım kiloluk, 1 kiloluk su şişelerine de salamura yöntemiyle kurabiliriz. Çok miniklerini alıyorum. Ezik ve çürük olanlarını, çok minik olanlarını da seçtim. Leğenime alarak bol suyla 3-4 su yıkayacağım. Şimdi yıkamaya gidiyorum. 3-4 su yıkamış olduğum zeytinlerimi sofra bezinin üzerine sererek üzerlerindeki tüm sularının gitmesini sağlayacağım. İncecik seriyorum. Hızlıca yapmak isterseniz de sofra beziyle sularını da aldırabilirsiniz. Şimdi bunları kurumaya bırakıyorum. Zeytinlerimi 1-2 saat gibi bir süre içerisinde kuruttum. Arada sofra beziyle de devamlı böyle sularını aldırdım. Çok çabuk sularını kaybettiler. Elimde 5 kiloluk yoğurt bakırı var. Ona yapacağım. Zeytinimin üzerine gelecek şekilde. 3 kiloluk da bir yoğurt bakırının kapağını kullanacağım. Kapağı birkaç yerinden delikler açtım. Zeytinlerimizin üzerine koyacağım ve hava almasını sağlayacağım. Kuruyan zeytinlerimi leğenime alıyorum. Zeytini yerleştirirken aralarına da tuz ilave edeceğim. 3 kilo zeytine 1 çay bardağı tuz denk geliyor. Kabımın dibine bir tutam kadar iri salamura tuz ekiyorum. Üzerine zeytinimden bir miktar koyuyorum. Kendi halinde tuzu suyun içerisinde kalırsa tuzu kendine çok çekecektir. Tuzu ölçülü kullanmamız gerekiyor. Bir tutam daha tekrar tuz atıyorum. Tekrar zeytinimi dolduruyorum.
ara zeytinime tuz atarak yoğurt bakırıma dolduruyorum. Geride kalan tuzumu da zeytinimin üzerine ilave ediyorum. Bu tarif YouTube'da ilk. Ben bunu deneme yanılma usulü keşfettim ve bu tariften çok memnun kaldım. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Zeytinimizi hazırladım arkadaşlar. Üzerine delikler açtığım yoğurt bakırının kapağını ilave ediyorum. Üzerine de mermer parçasını koyuyorum. Taş zeytinimizi bastırarak taş baskı yöntemiyle zeytinimiz tatlanacak. Üzerine de kendi kapağını koyuyorum. Bunu arada kontrol edeceğim. Taşını alarak zeytinimi hareketler yaparak sallayacağım. Tuzların bütün zeytinime nüfuz etmesini sağlayacağım. Kovamızı daha çok sallarsak zeytinimiz daha hızlı tatlanacaktır. Açmış olduğumuz deliklerden zeytinimiz hava alacak. Fazla da asitlenme olmayacak. Mermer parçası bulamazsanız herhangi bir ağırlıkta koyabilirsiniz. Daha büyük kaplarda da bu şekilde kurabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Beklemeye alıyorum. Zeytinim kuralı 15 gün oldu. Her gün ya da 2 günde bir fırsat buldukça devamlı bakırımı sallıyorum. Tuzların bütün zeytinlerime işlemesi, suyunun da zeytinlerime temas etmesi için devamlı sallama işlemi yapıyorum. Size son halini göstermek istiyorum. Üzerinden taşımı alıp zeytinimin durumuna bakacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten de 15 günde bile zeytinimiz çok güzel ermeye başlamışlar. Şu anda bile yenecek kıvama gelmişler. Bu zeytin evin içinde arkadaşlar. Evin içi sıcak ortam olduğu için zeytinimiz daha hızlı tatlanıyor. Bir de çok hareket ettirirsek daha hızlı tatlanıyor. Çuvalda bastırma zeytin gibi görünüyor. Güzellerini seçerek kahvaltılık da yapabiliriz. Bana çok soruluyor arkadaşlar. İçinde yumuşaklar oldu diye. Bu zeytini aynı ağaçtan topladım. Bunun içinde de bazı yumuşakları var. Gördüğünüz gibi taş gibi olanları da var. Üzerinde su oranı fazlaysa onun içinde yumuşak olabilir. Ya da tuz buna çok temas etmemiş olabilir. Onun içinde yumuşak olabilir. Sevmiyorsak içlerinden bu yumuşakları seçip bir tepsinin üzerine serip kurutursak taş gibi olurlar. İçlerinde ermeyenler var sanki. Bunu şöyle tırnağımla kontrol edeceğim. Bakın arkadaşlar daha tam olmamış. Hafif beyazlığı var. Olanların da içini açmak istiyorum arkadaşlar. Hurma gibi de olmuş. Zeytinimizin içerisinde hiç beyazlık yok. Hepsi de ermiş. Tadına bakacağım. Canınız çekmesin arkadaşlar. Gerçekten de zeytinimiz çok güzel olmuş. Çok güzel suyu da çıkmış bunun. Bu su bunu koruyor. Bütün zeytinlerim tatlanıncaya kadar kendi suyunda bekleteceğim. Kuruma aşamasına geldiğim zaman bu suyunu dökeceğim. Karıştırırken üzerinden taşı aldıktan sonra etrafa su sıçramaması için kapağını kapatarak hareketlerle yaptırabiliriz. Tekrar üzerine koruma kapağını koyuyorum. Taşını da koyuyorum. Kapatıyorum. Bir hafta daha bekletmek istiyorum. Günde en az 1-2 defa hareket ettirirsek 15-20 gün içerisinde hepsi de tatlanmış olacaklardır. Zeytinimin kuralı 25 gün oldu. Devamlı hareket ettirdim. Salladım. Kapağı açarak son halini göstermek istiyorum.
Üzerindeki taşı da alıyorum. Zeytinimiz bütün suyunu dışarıya verdi arkadaşlar. Size suyunu da göstermek istiyorum. Artık zeytinimiz tatlanmış. İçinde tatlanmayanlar varsa onları da seçerek yarım kiloluk bir su şişesine koyarak orada da tatlanmasını sağlayabiliriz. İri zeytinin görüntüsü çok güzel oluyor. Taş baskı sayesinde bastırılarak tatlandığı için bastırma zeytin gibi olmuş. 5 kiloluk yoğurt bakırında da harika zeytinlerimiz oldu. Şu güzellikleri mutlaka görmenizi isterim. Bir tanesinin içini de açarak göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Tümden acı suyunu da dışarıya vermiş. Suyundan arındırarak tepsiye koyacağım. Koyduğum tuz çok ideal olmuş. Tuzu az koyarsak zeytinlerimizin üzerinde küf lekeleri olabilir. Tuz zeytinin suyuna gidiyor arkadaşlar. Pırıl pırıl çok güzel. Tatlanmamışlar var mı diye bakıyorum. Tatlanmamış göremedim. Hepsi de gayet güzeller. Eğer tatlanmamış zeytin olursa onları seçeceğiz ve yarım kiloluk su şişelerine doldurarak içerisine de suyundan yarım çay bardağı kadar koyarak şişemizin ağzını kapatalım. Tatlanmasını bekleyelim. Zeytinimiz iki renkli gibi duruyor. Açık renkliler biraz daha mor kırmızı olan zeytinler. Dışarıda kalınca bunlar da daha koyu kahverengi rengi alacaklardır. Koyu renklilerde çok siyah olan zeytinler. Elimde bir çay bardağı sıvı yağ var. Dolaba koyacaksanız zeytinyağı koymayın. Dolapta zeytinyağı zeytinimizi donduruyor. Dolaba koyacağım için çiçek yağıyla yağlıyorum. İyi karıştırıyorum. Bunu yıkayıp daha sonra da tepsiye sererek üzerlerindeki tüm sularının gitmesi için bekletip ondan sonra da kavanozlara doldurabilirsiniz. Bu halde de saklayabilirsiniz. Yiyeceğimiz zaman da yıkayıp tüketebiliriz. Elimde şöyle bir kavanoz var. Zeytinimi ona dolduruyorum. Üzerinde acı suyu olanlar varsa onlar da zamanla kavanozumuzun içinde de acı suyunu kaybedeceklerdir. Zeytinimizi koyarken mutlaka sıkıştırarak koyalım. Hava almazsa küflenme olmaz. Ezdirmeden iyi sıkıştırıyorum. Tekrar dolduruyorum. Bu yöntem de çok güzel, çok kolay bir yöntem. Aynı zamanda da çuvalda yapmış kadar lezzetli. Mutlaka bu tarifimi de denemenizi tavsiye ederim. Bu kadar yeterli. Kavanozumu kapattım. Kış aylarında serin, güneş almayan havadar bir noktada saklayabiliriz. Yaz aylarında garanti olması için buzdolabına koyalım. Daha serin bir ortamda dursun. Yiyeceğimiz kadarını yıkayıp üzerine tekrar zeytinyağı, limon, kekik, toz biber gibi baharatlarla da tüketebiliriz. Bu zeytinimi de servis tabağına alarak son halini göstermek istiyorum. O kadar güzel olmuş ki 20-25 günde harika yenmelik zeytinimiz olmuş. Bir kaşık alarak size son halini de göstermek istiyorum. Şu güzelliği görür müsünüz arkadaşlar? Bu tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Yeni değişik tariflerle sizlerle buluşmak beni çok mutlu ediyor. Abone olarak destek olur. Bir dahaki videomun önünüze gelmesi için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Tarifimi arkadaş çevrenize mutlaka paylaşın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.